Amerika Birleşik Devletleri, Georgia Snellville, 26 Nisan 2009 saat 18. Heather Stroop, Target Alışveriş Merkezi'nin otoparkında ayrı olduğu eşi Steven Stroop ile buluştu. Haftada bir babasına bıraktığı 18 aylık oğlu Carson'ı her zaman olduğu gibi alıp evine dönecekti. Oğlunu bebek koltuğuna oturttu. Emniyet kemerini bağladığı sırada yanına yaklaşan kişiyi görünce şok olan Heather, kısa süreli bir tartışma sonrası 38 kalibrelik bir silah ile tek el ateş edilerek başından vuruldu. 18 aylık bebeğinin gözleri önünde gerçekleşen bu olayın faili akıllara gelebilecek en son kişiydi. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. Heather Allen, 20 Nisan 1984'te Buddy ve Mary Allen'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Hristiyan dindar bir ailenin sevecen, cana yakın, enerjik ve hayat dolu çocuklarıydı. 4 yaşından itibaren ailesiyle birlikte kiliseye gitmeye başladı. Kilise korosuna katılır, şarkılar söylerdi. Mutlu ve sosyal bir çocukluk dönemi geçiren Heather, lise yıllarında da kiliseye gitmeye devam etti. Kilisenin gençlik programına giderken kendisi gibi 16 yaşında olan Steven Stroop ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerlemiş ve iki genç birbirlerine aşık olmuşlardı. Bir süre sonra da Heather, Steve'i ailesiyle tanıştırdı. Beyefendi kişiliği, nazik ve kendini bilen bir yapısı vardı. Mary ve Buddy de Steve'i sevmişti. Lisedeyken aldığı fazla krediler sayesinde son sınıfta tek dersi kalmıştı. Bu da gününün büyük çoğunluğunda boş olduğu anlamına geliyordu. Heather da bu zamanı değerlendirmek ve biraz da para kazanmak adına öğleden sonraları bir çiçekçide çalışmaya başladı. İnsanlara yardım etmeyi bir amacı olmasını seviyordu. Çiçekçide çalışmak da tam olarak bu isteklerini karşıladı. Okul bittikten sonra bir çiçekçi dükkanı açtı. Çiçekler, Çiçekçi ve Hediyeler adındaki bu dükkanda güzel işler yapmaya başladı ve kısa bir süre sonra Eski Kasabanın Çiçekleri adında ikinci dükkanını satın aldı. Dükkanı annesi Mary ile idare ediyorlardı. Çiçekçilik dışında düğünler için tasarımlar ve danışmanlık yapıyordu. Steven, Heather'ı hiç yalnız bırakmamış ve her konuda kendisine destek olmuştu. Sık sık çiçekçi dükkanına uğrar ve işlere yardım ederdi. İki aşık işlerinden vakit buldukça da birbirleriyle vakit geçirirlerdi. Mayıs 2004'te Steven ve Heather sade ve güzel bir törenle evlendiler. İki aile de bu evlilikten çok mutlu olmuşlardı. Evliliklerinin 3. yılında 20 Eylül 2007'de Heather, adını Carson koydukları bir erkek bebek dünyaya getirdi. Tüm aile bu haberle büyük bir sevinç yaşamıştı. Heather ve Steven Carson'a çok düşkünlerdi. Ellerinden geldiğince iyi yetiştirmeye çalışıyorlardı. Heather hem Carson'a annelik yapıyor hem de işini çok iyi idare ediyordu ve bundan çok büyük keyif alıyordu. Carson'a göz kulak olmak için onu çiçekçi dükkanına getirir, hem işini yapar hem de oğluyla ilgilenirdi. Steven annesi Joanna çiçekçi dükkanına gelerek Heather'a her konuda yardımcı olurdu. Kasaya bakar, siparişleri götürür, ne yapılması gerekiyorsa onu yapardı. Bu işlerin yanında çoğu zaman torunu Carson'ı alır ve onunla zaman geçirirdi. Torununa aşırı düşkündü ve bu nedenle sınırları aştığı zamanlar olurdu. Carson'ı bebek arabasına koyar ve Heather'dan izin almadan dışarı çıkarmaya çalışırdı. Heather bu konuda kendisini defalarca uyarmış ve bunu yapamayacağını söylemişti. Zamanla işleri yoğunlaşan iki çift birbirlerine zaman ayıramıyor, sadece çocuklarıyla fırsat buldukça ilgilenebiliyorlardı. İki aşık için artık işler iyi gitmiyordu. Sallantıda olan evlilikleri 2008 yılı Sevgililer Günü'nde Joanna'nın dükkanda gördüğü bir faturayı Heather'a göstermesiyle son buldu. Fatura Steven tarafından alınan bir mücevhere aitti. Uzun zamandır Steven'ın kendisini aldattığından şüphelenen Heather, faturayı gördüğünde artık emin olmuştu ve daha fazla beklemeden boşanma davasını açtı. Carson'ın velayeti kendinde olacaktı ve Steve haftada bir gün oğlunu görebilecekti. Heather, Carson'ı Steve'e teslim etmek için halka açık bir yer olmasını tercih etmişti çünkü boşanma süreci gergin ve stresli geçiyordu. 26 Nisan 2009 günü Heather, oğlu Carson'ı babasından almak üzere Target Alışveriş Merkezi'nin otoparkına geldi. Steve'den Carson'ı alarak arabasındaki çocuk koltuğuna oturttu ve kemerini bağlamaya başladı.
O sırada yanına bir kişi yaklaştı ve konuşmaya başladılar. Konuşma tartışmaya dönüştüğü sırada yabancı çantasından çıkardığı silahı ateşledi ve Heather'ı başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler Heather'ı yerde kanlar içinde yatarken Carson'ı da arabanın içinde zarar görmemiş bir şekilde buldular. Olay duyulduğunda ailesi ve arkadaşları yıkılmıştı. Büyükten küçüğe çevresi tarafından çok sevilen Heather, hiç kimsenin anlam veremediği bir cinayete kurban gitmişti. Polisler olayı açığa kavuşturacak her türlü delili bulmak için hızla harekete geçtiler. Görgü tanıkları dinlenmeye başladı ve alışveriş merkezinin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Görgü tanıklarının anlattığına göre Heather'ın arabasını park ettiği yerde yanına yeşil bir minivan yanaşmıştı. Bir adam minivandan bir çocuk alıp Heather'a vermiş ve oradan uzaklaşmıştı. Heather oğlunu alıp kendi arabasına yöneldiği esnada pusuda bekleyen bir kişi saklandığı yerden çıkarak hemen Heather'ın yanına gelmişti. Tanıklara göre Heather gördüğünde şok olduğu şüpheli arasında bir tartışma yaşanmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre polis, şüpheli ve Heather'ın birbirini tanıdığını düşünüyordu. Yine tanık ifadelerinde şüpheli erkek olarak tarif edilmişti. Bıyıklı, zayıf, perik olduğuna inandıkları tuhaf bir saçı vardı. Omuz çantası takmıştı, gömlek ve haki renkli bir pantolon giyiyordu. Kamera kayıtlarına bakıldığında şüpheli yürüyerek otoparka geliyor ve Heather'a yaklaşıyor. Ardından geldiği yönden sakince, hiçbir panik belirtisi göstermeden ayrıldığı görülüyordu. Kayıtlara göre şüphelinin dikkat çeken özelliği hafif topallayarak yürümesiydi. İz takip köpeği ile şüphelinin olası yerini tespit etmek amacıyla geldiği yöne doğru bir arama başlatıldı. Köpek şüphelinin izini alışveriş merkezinin arkasında bulunan bir otelin otoparkına kadar takip etti. Köpek otoparkın bir yerinde kokuya ilgisini kaybedince polisler şüphelinin bir arabaya binerek oradan uzaklaşmış olduğuna karar verdiler. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelinin bir robot resmi yapılarak etrafa dağıtıldı. Resimdeki kişi tuhaf saç kesimli, kısa boylu birine benziyordu. Cinayetten 2 gün sonra alışveriş merkezinin arkasındaki apart otelde kalan bir kişi polisi arayarak robot resimdeki kişiye benzeyen birini gördüğünü söyledi. Birkaç gün önce otelin otoparkında duran beyaz bir kamyonet dikkatini çekmişti. İçinde peruklu ve takma bıyıklı bir kişinin olduğunu, elindeki dürbünle alışveriş merkezinin arka tarafını gözetlediğini söyledi. Uzun yol tır şoförü olduğunu söyleyen bir kişi de resimdeki kişiye benzeyen birinin beyaz bir kamyonete binerek otelin otoparkından çıktığını söyledi. Cinayetten sonra polisler Steve'i arayarak Heather'ın öldüğünü söylediklerinde kendini kaybetti. Buna çok üzülmüştü. Steve'e velayet değişiminden sonra nereye gittiğini sordular. O da doğruca eve gittiğini söyledi. Steven, Heather'la temas kurmuş son kişiydi. Bu da onu cinayet şüphelisi yapıyordu. Dedektifler Steven Straub'un evine giderek ailedeki herkesle görüşmeye başladılar. Görüşme sırasında dedektifler evin bahçesinde beyaz bir kamyonet fark ettiler ve durumu fark ettirmeden görüşmeyi bitirerek evden ayrıldılar. Otelden arayarak şüpheli beyaz kamyonet ihbarı yapan görgü tanığı aranarak kendileriyle bir gezintiye çıkıp çıkamayacağını sordular. Olumlu yanıt alan polisler tanığı da yanlarına alarak Steven'ın ailesinin bulunduğu sokağa geldiler. Tanığa kamyoneti görürse söylemesini istediler. Straub ailesinin evinin önünden geçerken işte bu o kamyonet, otelin otoparkında gördüğüm kamyonet dedi. Polisler pick-up'ın Steve'in annesi Joanna Hayes'in adına kayıtlı olduğunu tespit ettiler. 29 Nisan günü bir arama kararıyla eve tekrar gelen polisler kamyoneti aradılar. Araç tertemizdi. Olması gerekenden fazla temizdi. Arama sonucunda cinayet günü gece yarısı fast food dükkanından alınmış bir fiş ve bir peruk saçıyla uyumlu görünen saç teli bulundu. Dedektifler Joanna Hayes ile görüşüp cinayet günü nerede olduğunu sordular. Cinayet gerçekleşmeden önce Luthersville'e anne ve babasının evine gittiğini, evlerinin ufak tefek tadilatlarını yaptığını, Heather'ı çok sevdiğini, onu öldürmek için bir sebebinin olmadığını söyledi. Arabada bulunan fast food fişi de Luthersville yakınlarında saat 19.01'de alınmıştı. Bu da Joanna'yı doğruluyordu. Bu sebeple dedektifler görüşmeyi sonlandırarak evden ayrıldılar. Evden çıkan dedektifler Luthersville yakınındaki fast food dükkanına giderek cinayet saati ve dükkan arasındaki zamanı hesapladılar. Ve çıkardıkları sonuç, bir kişi cinayeti saat 18'de işleyip
1 saat sonra fast food dükkanına giderek bir dondurma alabilirdi. Cinayetten 9 gün sonra dedektifler Steven Stroop'u polis merkezine görüşmeye davet ettiler. Ellerinde bulunan robot resim ve otopark kamera kayıtlarını göstererek katil zanlısını tanıyıp tanımadığını sordular. Kamera kaydını izleyen Steven şok olmuştu. "Aman tanrım, sanırım kusacağım. Lanet olsun," dedi. Steve gördüğü kişiye inanamamıştı. Dedektifler ne düşünüyorsun diye sorduğunda ağlamaya başladı ve "Oğlumun hayatının ne kadar berbat olacağını düşünüyorum," dedi. Steven şüphelinin aksayarak yürüyüşünden o kişinin annesi olduğunu anlamıştı. Sorgudaki dedektif Steve'e "Annen de değil mi?" diye sordu. O da sadece evet anlamında kafasını sallayabildi. İşler bundan sonra hızlı gelişmeye başlamıştı. Steve'i bir arabaya bindirerek dışarı çıkardılar ve annesini arattılar. Amaçları görüşmeyi kaydetmekti. Mom. Hey. I just left the police station. They showed me the videotape. Yeah? It looks like you. It looks like me? It looks just like you. Walks like you. Why did you do it? I didn't, Steven. Did you do it? Seriously, do not lie to me. And you told him you think he's me? Yes. So I guess they'll be coming here tonight to arrest me then, huh? Dedektifler 7 Mayıs 2009'da Joanna Hayes'i sorguladılar. Başlarda sakin olan Joanna, sorgu ilerledikçe ve cinayet ile ilgili sorular arttıkça ukala tavırlar sergilemeye başladı ve verdiği cevaplardan çok emindi. Soruşturma boyunca dedektifler yakın arkadaşları ve akrabalarından edindikleri bilgiler ışığında Joanna Hayes'in çok kontrolcü birisi olduğunu öğrendiler. Özellikle torunu Carson söz konusu olduğunda onun her şeyini kontrol etmek istiyordu. Heather ve Steven boşanınca artık torunu üzerinde bir etkisinin olmayacağını ve onu kontrol edemeyeceğini biliyordu. Okay, these coincidences are starting. They're all starting to add up, and it's not looking good for you. Well, like I said, when you get your little blood and whatever you're going to find in the truck, let me know. Okay. Dedektifler bu sorgudan sonra cinayeti Joanna Hayes'in işlediğine kanaat getirmişlerdi. Ancak jüriyi ikna etmek için ellerinde yeteri kadar delil yoktu. 25 Haziran'da dedektifler Joanna Hayes'in eski kocası Steven Stroop Sr. ile konuştular. Evli oldukları zamanlarda Joanna'nın 38 kalibre bir silahı olduğunu söyleyen Steven Sr. bir tartışmalarında Joanna'nın sinirlenerek silahı başına dayadığını ve öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Heather'ı vuran silahtan çıkan mermi adli tıp raporuna göre 38 kalibre bir silaha aitti. Ancak dedektifler bu silahtan çıkan merminin Joanna Hayes'in silahına ait olduğunu kanıtlayamadılar. Çünkü silah ortada yoktu ve soruşturma burada tıkandı. Joanna'yı bu cinayetle ilişkilendirecek sağlam bir kanıt bulamamışlardı. Yeni kanıtlar aranırken birden ortaya bir adam çıktı ve Joanna Hayes ile ilgili ilginç ve çok önemli bilgiler verdi. Yıllar önce çiçekçide Joanna Hayes ile çalıştığını, bir günü birlikte çiçek dağıtarak geçirdiklerini söyledi. O gün dağıtım zamanı arabada konuşacakları çok zaman olduğunu ve konunun bir süre sonra cinayete geldiğini söyledi. Kusursuz bir cinayeti nasıl işlerdin sorusuna sırayla cevap verdiklerini söyledi. Adam Joanna'nın verdiği cevaptan çok rahatsız olduğunu, kusursuz cinayeti nasıl işleyeceğini adım adım anlattığını söyledi. Joanna'ya göre önce bir mazeretinin olması gerekirdi. Minivanını değil, beyaz pikapını kullanırdı. Yolda ondan binlerce var. Kimsenin dikkatini çekecek bir araba değildi. Cinayet silahını yok ederdi. Asla bulunamazdı. Kılık değiştirirdi. Joanna Hayes, kusursuz cinayetinin tanımını yıllar önce yapmıştı. 21 Ekim 2009'da dedektifler Cinet Bölge Savcısı ile görüşerek ellerindeki bütün dolaylı kanıtları sundular. Savcı eldeki kanıtlara ikna oldu ve Joanna Hayes cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. 2 Mayıs 2011'de duruşma başladı. Çok sayıda delil ve tanık sayesinde Joanna Hayes ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heather'ın ailesi saldırganın Joanna Hayes olduğunu öğrendiklerinde şok olmuşlardı.
Her gün gördükleri torunlarının babaannesi kızlarını öldürmüştü. Buddy Allen bu cinayeti şöyle özetledi. Aşırı derecede bencil bir eylemdi. Sonuçları umurunda değildi. Carson şimdi 18 yaşında. Prosecution used your son's own words against you. And now he's got to live with that. Because they dangled his son as a carrot in front of him. They told him repeatedly, call your mom, do this, and we will go help you get your son. Are you good with Stephen, yes. Your son now? Yes. I mean, am I still bothered by the fact my son had an affair? Yeah. But that doesn't, yes, I love him. Am I hurt by what he did? No, because if someone told me, place a phone call like this and I'll help you go get your kid. If I know I haven't done anything wrong, I know my mom hasn't done anything wrong, what's it going to hurt if you're going to go get my kid? For your son Stephen, to assist the police in that phone call. Have you forgiven him? Yeah. Are you two reconciled? Are you on good terms? I would say so. I haven't had contact because I wasn't allowed to have contact with him during all this time. There was also a video recording that was also entered into evidence. Mm-hmm. When the jury asked for those exhibits, what are you thinking? That they'll see the coercion that they used to get him to make that phone call. And I think if they would have seen the other parts of the tape where they actually put him in handcuffs, threatened him with arrest, maybe it would have made a difference. And when they came back with a guilty verdict, my heart, like I said, fell out of my chest because I thought, what if he thinks that it was him making that phone call that made them go guilty? And I pray that's not it. I don't want him to have to carry that kind of guilt burden. So you sit in jail after a guilty verdict in your murder case, and you're worried about the guilt your son is carrying. Is that right? Yeah. What was the toughest decision that you and your defense team had to make during the trial? I don't know. Testifying or not testifying, I'd say maybe. What were your feelings about whether to testify? With no physical evidence to put me at the scene, or no DNA to put in anything that I own, the fact that every eyewitness said no, I can't identify her sitting in a courtroom today, that it was a person who was 5'7" to 5'9". I'm 5'4", 140 to 190 pounds. I weigh 110 pounds. Never weighed any more in my life. With people coming in slandering my name, it would be my word against their word. It didn't feel like that's something the jury, I mean, it's my ex-husband saying I did it or me saying, no, I never did that. I mean, there wasn't a lot of evidence to refute for me to have to take the stand. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.